And then the hoca says, if I didn't fall, I was gonna get down myself. Yes. Of course I write these jokes by myself. These are all my original. Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri. Ne zaman? Bugün karşınızda Life Proof Beyciğimin Fre isimli kılıfını incelemek için bulunuyoruz. Bu kılıf iPhone 5 ve iPhone 5s ile uyumlu. Ayrıca böyle kapaklı telefona benziyor. Hello! Bu ürünün ne özelliği var? Bu kılıfın ne özelliği var dediğinizi duyar gibi oluyorum. Bu kılıf cihazınızı işte sudan koruyor, efendim inşaatçılardan koruyor. Yüzerek üstünüze gelen insanlardan koruyor. Telefonunu bir dakika elleyebilir. Her yerine krem sürmüş hanım. Böyle vıcık vıcık telefonunu ver bir anneme mesaj atacağım diye onlara karşı koruyor. Ayrıca kafanıza kayakçı düşerse skiden koruyor, martılara karşı koruyor. En önemli kısmı bu, çünkü martı bir gagayı bir koyar telefonunuza, ağlarsın. Ne ekran kalır ne şey kalır, bir şey şasi kalır ne bir şey. Şasisi yamulur, çektirseniz de bir daha artık şey olmaz. Giderken böyle kıçı böyle şey olur iPhone. Üç kere bile bin kere test etmeden bırakmam. Hangi iPhone biri al gel sakın iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Altın üstünü gezip hepsini incelemeden bırakma. Başkası yapmadı hiç böyle testleri şamatlardan kaçınma. Yollara düşmeden bize sorup etmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone dolu yine geldi buraya. Testleri yanında soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Karşılaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. Elle vicdanına koyup da söyle. Bu testler ne kadar sürecek böyle. iPhone'da deyip de geçme. Bize güvende yanlışı seçme. Evet, şimdi hemen kutumuza şöyle bir bakalım. Su geçirmez, kir geçirmez, kar geçirmez ve düşmeye dayanıklı yazmışlar buraya. Arkada her gün her yerde her şey için kullanabilirsiniz. 2 metreye kadar suya daldırabilirsiniz. İşte içine toz girmez, bilmem ne girmez, buz girmez, kar girmez ve yine 2 metreden düşerse başına bir şey gelmez demişler. Burada ordu standartlarına uygundur. Burada da herhalde buna tıklayacağımızı sanmışlar. Kapağını açalım. Burada evet görüyorsunuz, burada parmak izi yeri boş. Hemen şurada kıçını bunun keserek kutusunu açmaya başlayalım. Bu arada diğer Life Proof kılıfını niye incelemediğimi merak edecek olursanız, diğer kılıfı ön tarafındaki kenarlarının yüksek olmasından dolayı kesinlikle beğenmedim ve incelemek de istemedim açıkçası. Kutusu açıldı. Şöyle çekiyorum. İçinden böyle bir şey çıktı. Hissiyat budur. Parmak izi kısmı budur. Bu da bir sahtecikten iPhone çıktı. Touch ID'yi nasıl kullanacağınızı anlatmışlar. Çeşitli bilgilendirmeler. Bezimiz. En sevdiğimiz şey bez. Ve gördüğünüz gibi lastik kayık çıktı içinden ama şöyle yerine oturtalım. Bana mı öyle geliyor yoksa bu tozlu falan mı? Tozlu mozlu bir şeyler. Buradan kapak, arkasındaki Apple logosu gözüksün diye. Bu da kulaklık girişi. Onu da buraya takıyorsunuz. Normal kulaklık da giriyor. Ama o zaman su geçirmeme olayı sona eriyor. Bu varken cihazınız su geçirmiyor. Öncelikle test edin diyor. Bu şekilde diyor, suya daldırın. Gerçekten hafif çirkinlik ötesi. Ama cihazınızı koruyor mu? Koruyor. Önemli olan da bu kılıfta herhalde görselden çok işlev. 30 dakika suyun içinde bekletin. Ben şimdi bunu götürüp suya atıyorum. Şimdi adam demiş ki bunu suya daldırdıktan sonra bakın içinde nem var mı? Ben bunun içine şöyle bir peçete koyarım. Peçete ıslanırsa rengi değişir. Ben de böylece görürüm yani bunun. Ne gerek var saçma sapan orada içinde nem arayacak. Şimdi. Ayrıca bu peçete ıslandığı anda renk değiştiriyor. Şöyle göstereyim. Böyle rengi değişiyor. İçine su falan bir şey girerse fırt diye yakalarım. Götürüp kafalarına da atarım bu saçma plastik saçması kılıfı. Üstüne de ağırlık koyalım. Şu anda saat 4:40. 5'e 10 geçe bakarız yeniden. Dalmışız biraz. 5'i 5:30 olmuş. Bakalım ne halindeyiz. Peçeteden de anlayacağımız kadarıyla her şey kuru gibi gözüküyor. Biraz zorlayalım şimdi olayı.
Her şey olması gerektiği gibi kupkuru gözüküyor. Kurulayalım. Mümkün olduğu kadar kurulamak istiyorum ki açınca içine su fışkırmasın. Görüldü. Uzro, içi kupkuru. Hiçbir problem yok. Şimdi telefonumuz buna nasıl takılıyormuş ona bakalım. Bu şekilde oturdu. Kaldırılmıyor parmak izi için. Burası garip bir elinize yapışmıyor ama böyle garip bir şey oluyor. Bakalım parmak izi çalışacak mı? Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ses yüksekliği. Bakalım normal kulaklık giriyor mu? Normal kulaklıkta tahmin ettiğimiz üzere giriyor. Şimdi alkışlarınızla Cem Beyciğimi davet edelim ve bakalım bu vatandaşın sesi ne kadar etkileniyor. Tabii ki seste biraz farklılık oldu. Şimdi kulaklığa bakalım. ...84.6... ...73.4... ...1, 2, 3, 4, 5... ...bu bir testtir... ...1, 2, 3, 4, 5... ...şöyle parlayan bir yer bulayım. Bak içine göçüyor hafif. Böyle bir garip his veriyor. Ama karşılığında sağladığı korumayı düşünecek olursak belki buna tahammül edebiliriz. Şimdi bakalım dinleyelim arada ne fark var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir testtir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir testtir. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, çok da bir fark yok gibi geldi bana. Tabii karar sizin. Kılıfın ağırlığına hemen bakalım. Kendisi 30 gram. Bu kılıf ne kadardı? 25 gram. Ön kamerasını test etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kılıf olduğu zaman garip bir harelenme gibi bir şey oluyor. Bu da kılıfsız fotoğraflar. Bu ön kamerada oluyor. Arka kamerada ise çok bir fark yok. Kılıfla çekelim bir kare. Sonra bir tane flashla çekelim. Çekelim. Ve flashsız çekelim. Gördüğünüz gibi fotoğraflar arasında çok büyük bir fark yok. Şimdi isterseniz hepimizin en çok merak ettiği suyun altında acaba neler olacak testine geçelim. Cihazımız suyun altında tepkisiz bir hal alıyor. Ne parmak izi ne ekran çalışmıyor. Sudan çıkarınca tabii ki eski haline dönüyor yavaş yavaş. Şimdi sesli bir şey çalalım iPhone'dan, bakalım suyun içine girince neler oluyor bunu görelim. Dizilere şöyle yavaştan kutuyu şuraya koyayım. Bugün biraz daha çok müzisyenleri, radyocuları ya da podcast. Ve evet, iPhone bırakınca dibe doğru gidiyor. Şimdi iPhone'un kendi kamerasını açalım ve suya daldıralım. Bu da biraz enteresan bir olay çünkü suyun altında kendi kendine bazen dokunmatik ekran devreye giriyor ve mesela zoom yapıyor çektiğiniz videoya. Bu görüntüyü elde edebilmek için 2-3 kere çekim yaptım. Ayrıca yansımadan dolayı ekranı da çok net göremiyorsunuz suyun içindeyken.
Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Ne düşünüyorsunuz? Life Proof'un Fre isimli kılıfı ile ilgili düşüncelerinizi lütfen bize aşağıda yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın. Siz ne kılıflar kullanıyorsunuz? Bu tarz kılıflar, yani böyle çok koruyan kılıflar kullanmaktan hoşlanıyor musunuz? Yoksa sade olsun, telefonun güzelliğini bize göstermeye devam etsin gibi bir yaklaşımla mı yaklaşıyorsunuz? Bana soracak olursanız, bir yerden bir şekilde düşeş bulursanız bu kılıfı, atıyorum o gün dağa çıkacağınız gün ya da martıların size saldıracağını düşündüğünüz gün bunu cihazınıza takabilirsiniz. Lütfen şuradan bir yerden kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bu arada güzel bir gelişme oldu. Bunu da hemen buradan belirtmek istiyorum. Önümüzdeki videolarda, yani önümüzdeki ay büyük ihtimalle olacak bu, bir adet tamamen baştan sona İngilizce bir video gündeme geldi. İngilizce bir inceleme videosu olacak. Sonra bu video ile ilgili çeşitli adamlar o videoyu kendi şeylerine, şimdilik anlatamıyorum, kendi şeylerine şey yapacaklar. Hazırlıklı olun. İngilizcenizi what is this, patates, what is that, akşam yedim soğanlı et, bak geliştirin. Ne diyor anlamıyorum demeyin. Zaten Türkçe altyazı koyacağım şaka bir yana. Ama benim mükemmel İngilizcem de bu şekilde, yani şöyle bir hello, how are you, what are you, my name is Ayfendi dediğimi göreceksiniz ve bu video içinde gerçekten büyük bir heyecan duyuyorum. Yakında işte bir ay içinde, ben bir ay diyeyim, siz iPhone'da o yıllarına göre hesaplayın. Demek ki 2048 civarında falan çıkar bu video. Denizle martı sordular seni neredesin? Nasıl derin terk etti, bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler benle,